Endüstriyel üretim ekosisteminde iki veya daha fazla maddeyi bir araya getirerek oluşturulan yeni malzemeye kompozit deniyor. Kompozit, sağlık, inşaat, otomotiv gibi birçok farklı sektörde kullanılıyor. Tenis raketleri, sörf tahtaları, toplu taşımaların koltukları, araba tamponları, hatta diş dolguları gibi aklınıza gelebilecek birçok ürün kompozit malzemelerle üretiliyor. Örneğin kerpiç, en çok bilinen kompozitlerden biri. Su, toprak ve samanın karıştırılmasıyla oluşan malzeme, insanlık tarihinin belki de en eski yapı malzemesi. Kompozit, sentetik malzemelerle oluşturulabileceği gibi doğa dostu bir alternatif de mevcut. Bitki lifleri. Doğal liflerle elde edilen biyokompozitler, sentetik malzemelere alternatif sunuyor. Hafiflik ve mekanik özellik açısından benzer performans gösterirken, çok daha düşük karbon emisyonu ile çevreyi koruyor. BPREC, biyokompozit malzemeler üzerine çalışan bir girişim. Yolculuğuna 2017'de başlayan BPREC, üretimlerinde hepimizin yakından bildiği bir ham madde kullanıyor. Keten. En çok yazlık kıyafetlerimizden tanıdığımız keten, biyokompozit içinde oldukça elverişli, güçlü liflere sahip. Keten bitkisi havadaki karbonu oksijene dönüştürüyor. Ayrıca susuz tarıma da elverişli. Böylece karbon nötr bir üretim süreci gerçekleşiyor ve çok daha az enerji tüketiliyor. BPREC, keten liflerinden elde ettiği iplikleri patente konu bir üretim tekniği aracılığıyla polimerlerle birleştiriyor. Böylece yüksek performanslı, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak kullanılabilirliği yüksek bir kompozit malzeme elde ediyor. BPREC'in eşsiz üretim tekniğiyle elde ettiği biyokompozit malzeme, bot ve yat yapımı, ulaşım, elektronik endüstrisi, mobilya veya ambalaj sanayi gibi oldukça geniş bir yelpazede kullanılıyor. BPREC'in ilham veren hikayesi, kurucularından Burcu Karaca Uğral'ın doktora tezinden hareketle sorduğu bir soruyla başlamış. Dahası Burcu Karaca Uğral, 9 kadınla birlikte keten bitkisini kendi ülkemizde yetiştirmek için Döngü ismini verdikleri bir Ar-Ge kooperatifi de kurmuş. Döngü Kooperatifi, tarımda kadim bilgiler, yeni fikirler sloganıyla 70'li yıllardan sonra ekimi oldukça azalan keteni yeniden Anadolu topraklarına kazandırıyor. Ben aslında tekstil mühendisiyim ve tekstil mühendisliği bilgimi kompozit malzeme üretiminde kullanabilir miyim? Benim merakına düştüğüm konu. Bu tarafta ilerlemek istedim. Bremen'de ulaştırma sektörünün aslında tüm oyuncularının hem mevcut durumu hem de yakın gelecekteki durumu tartıştıkları bir sempozyuma katıldım ve burada gördüm ki tüm sektörler farklı farklı olsa da ortak noktaları sürdürülebilir, hafif kompozit malzemeler. Tabanı tekstil malzemelerinden geçtiği için özgün bir konuyu yakalayabileceğimi düşünerek aslında kompozit malzemelerin peşine düştüm. Günümüzde her ne kadar karbon ya da cam elyaf takviyeli kompozitler gündemde olsa da doğal elyaf takviyeli kompozitleri tercih ederek doktorumu bu şekilde şekillendirdim. TÜBİTAK'tan bir teknik girişim desteği alarak BPA'yı kurduk. Bizim hikayemiz böyle başladı diyebilirim. Doğal elyaf takviyeli kompozitler aslında otomotiv, mobilite, tüketici ürünleri gibi majör endüstrilerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşıyor. Son yıllarda özellikle dev firmaları, Tesla gibi büyük firmaların bu malzemeleri seri üretimine adapte etmiş olmaları bu eğilimi yavaş yavaş kırmaya başladı. Tüm sektörler ortak noktası ihtiyaçları olan performansı sağlayacak herhangi bir malzeme. Bu malzeme cam olabilir, cam takviyeli olabilir, karbon takviyeli olabilir veya doğal elyaf takviyeli olabilir. Karbon elyaf en yüksek performansı sağlayan takviye malzemesi. Pozitif yanlarının yanında negatif yanları da var. Tüketilen enerji, bu enerjinin karbon ayak izi, ömrü bittiğinde geri dönüştürülme süreçlerindeki sıkıntılar gibi. Cam elyaf zira karbon kadar mekanik performans göstermese de maliyet anlamında çok daha uygun olduğu için sektörde çok fazla kullanılan bir malzeme. Geri dönüştürülmesi mümkün bir malzeme cam ama hem üretim hem geri dönüşüm süreçleri çok fazla enerji sarfiyatına neden oluyor. Doğal elyaflar tarımsal ürünler olduğu için üretim süreçlerinde yüksek bir enerji tüketimi, kimyasal tüketimi gibi karbon emisyonu olarak etkileyecek durumlar yok. Üretim süreçleri doğaya dönüştürülmesi ya da tekrar kullanımı çevre dostu süreçler. Bizim geliştirdiğimiz
İleri kompozit malzemeler aslında hafif olmalarına karşı yüksek mekanik performans sağlıyorlar. Böylece hem hafifletmeyi hem de yüksek geri dönüştürülebilirliği aynı uygulamanın içerisinde sunabiliyoruz. Bu yüzden bu iki istere sahip üretimler için ideal bir malzeme çözümü. En kritik değer önerimiz ise patente konu bir üretim yöntemimiz var. Yüksek performanslı biyokompozit malzemeyi endüstriyel maliyetleri çok yükseltmeden sağlıyor olmamız. Türkiye aslında doğal elyafın ana vatanlarından biri. Kendine has endemik bitkileri aslında keten ve kenevir. Biz BİPREK olarak doğal elyafı da yakınımızda üretip bütün üretim süreçlerindeki nakliye dahil karbon ayak izimizi azaltmak istiyoruz. Gezegenin ömrü için sürdürülebilirlik hiç olmadığı kadar gündemimizde. Sürdürülebilir endüstriyel malzemeler tasarlayan BİPREK, dünyayı ve çevreyi korurken yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin en inovatif girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.